Atilla İlhan'ın çok güzel bir sözü var. Ayrılık da sevdaya dahil diye. Bunca yılın sonunda ben de tecrübelerime binaen diyebilirim ki boşanma da bir ilişkinin bir parçası. Hem de çok kıymetli bir parçası. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir parça? Yani düşünün ki bir ilişkiye başlarken o seremoniler, işte o çiçekler, işte o buluşmalar, o planlar, işte hangi çiçeği severleri bilmeler, işte hangi filmi severi takip etmeler, yakalamalar, nişanlar, değil mi, düğünler. Tüm bunlar ilişkinin adım adım oluşturan çok kıymetli parçaları. İsteyelim ya da istemeyelim, boşanmada bu ilişkinin belki de son parçası. Şimdi bu çok severek, kıymet vererek ve yani şunu kabul edelim ki her boşanmada ama her boşanmada çok güzel ilişkiler ve günler yaşamış olan o kişiler boşanmayı ilişkinin yine kıymetli bir parçası olarak görmezlerse eğer, o zaman bu süreç büyük bir savaş alanına dönüyor. Evet, hukuk nezdinde biz kusur prensibine dayalı bir boşanma sistemimiz var ama çekişmeli boşanmada. Yani eğer istersek, evet her iki tarafta belki bazı noktalarda kendinden tevazuda bulunursa, evet süreç anlaşmalı boşanmayla bitebilir ve o zaman bu sevdaya dahil dediğimiz sürecin en son parçası yani boşanma davası kısmı pekala insanların el sıkışarak birbirlerine evet belki o duygusal ilişki boyutu virgül atıp bu sefer dostlukla devam ederek sonuçlanabilir, devam edebilir. Bazen müvekkillerimi soruyorlar mümkün mü böyle bir şey diye. İnanın mümkün. Bunu yapabilen artık daha çok sayıda insan görüyorum. Artık gelen müvekkillerimiz bize çocuklarımız için ilişkimizi nasıl doğru kodlamalıyız, ne sıklıkla nasıl görüşmeliyiz diye geliyorlar. Bu soruları almak bile inanın çok kıymetli. Ama bunu yapabilmek için herhalde şunu anlamamız gerekiyor. O ayrıldığınız kişi hani tam da orada bütün o kırgınlıkların biriktiği, çözülemediği, düğümlendiği, artık bir nevi düşmanınız gibi gördüğünüz o kişi tam da o en başta hangi çiçeği sever, hangi filmi izlemekten hoşlanır, hangi şairin hangi şiirini sever diye öğrenmeye çalıştığınız, bunu paylaştığınızda mutlu olduğunuz o kişi. Ve belki de pek çok hikayede bir varlık dünyaya getiriyoruz, bir çocuk dünyaya getiriyoruz ve bu kadar emek etmiş bir kişi var karşımızda. Dolayısıyla eşlik bitse bile anne baba hikayesi devam ediyor pek çok evliliğin sonunda. Şimdi bu durumda ilişkiyi tekrar gözden geçirmesini istiyorum müvekkillerimin ve neden vazgeçebilirler? Yani hangi taleplerinden tevazuda bulunabilirler? Yani örneğin erkek eşse ben kesinlikle velayeti alacağım diye geldiğinde ortak velayeti anlatmaya çalışıyorum her iki tarafa da. Çocuğun velayetini birlikte paylaşabilmek onlar için bir döngü noktası olabilir mi? Kadın müvekkilime ben sonuna kadar alacağım, her şeyini alacağım diye geliyorsa bakın zaten 5 senenin sonunda hadi bir de mal rejimi olsun 8 senenin sonunda şu kadar alacaksınız, gelin şu kadar alın ama hani bu iş çocuklarla devam edecek bir hikayede sizi bu kadar karşı karşıya, bu kadar düşman hale getirmesin dediğimde şu ana kadar gerçekten pek çok geri dönüş sağladım. Hikayenin sonunda artık belki 1-2 sene geçtiğinde bunları tamamen hatırlamaz, çocukları için çok güzel bir araya gelen ve geçmiş ilişkilerine de binaen çok güzel dostluklarını devam ettiren çiftler haline, insanlar, dostlar haline gelebiliyorlar gelen danışanlarım. Onun için isterim ki evet, boşanmada sevdaya dahil bir süreçtir. Bunu lütfen bir düşmanlık, bir savaş kapısı olarak görmeyelim.